Aaron Lee Ralston 27 Ekim 1975'te Ohio'da dünyaya geldi. Doğa sporlarına karşı oldukça büyük bilgisi vardı. Doğa sevgisi henüz 11 yaşındayken Denver'a taşındığında başlamıştı. Aaron, Fransızca ve makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Başarılı bir intramural ve rafting rehberiydi. 2002 yılı hayatındaki en kritik dönemeçti. O yıl Intel'deki işini bıraktı ve hayatını dağcılıkla geçirmeye karar verdi. 5 yıl boyunca Intel, Akatilo ve Tacoma gibi şirketlerde makine mühendisi olarak çalışmıştı. Yeterli birikimi olduğunu düşündüğü için artık serüvenlere atılabilirdi. İlk hedefi Colorado'daki tüm yüksek zirvelere tırmanmaktı. 4000 metre yüksekliğindeki her yer onun için idealdi. Bunu başarabilirse tarihe geçebilirdi. Çünkü bu daha önce başarılmamış zorlu bir sınavdı. Aaron bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için 54 tane zirveye ulaşmak zorundaydı. Nisan 2003 tarihinde Utah'ın Wayne bölgesinin doğusunda Horseshoe Kanyon'un hemen güneyindeki Blue John Kanyonu'na geçiş yapıyordu. İşte o esnada Aaron aşağıya doğru inerken büyük bir kaya yerinden ayrıldı ve süratle ona doğru gelmeye başladı. Kaçabilecek hiçbir yeri yoktu. Her şey saniyeler içinde oldu. Aaron'ın sağ eli ve ön kolu ezildi. Daha da kötüsü bir kolu araya sıkışmıştı. Artık kaya ile kanyon duvar arasında hiçbir yere kımıldayamadan kalmıştı. Buraya gelirken hiç kimseyi aramamış, insanları bilgilendirmemişti. Ailesinin bile bundan haberi yoktu. Bu büyük hata yüzünden belki de hayatının sonuna kadar pişman olacaktı. Yardım gelmesini bir kenara bırakın, cesedi bile belki de bir asır sonra bulunacaktı. Aaron soğuk terler dökerken bir yandan da onu kimsenin aramayacağını, bu beladan kendi çabasıyla kurtulması gerektiğini düşünüyordu. Bir kolunu kanyon esir almıştı. Diğer eliyle yanındaki 1 litrelik suyu içti. Yanında sadece 2 tane burritosu vardı. Burrito Meksika usulü bir dürüm demek. Bunlara ek olarak bir tane bıçak, video kamera ve birkaç parçada çikolatası vardı. Ufak sırt çantası sadece bunlardan ibaretti. 27 yaşındaki Aaron artık burada son saatlerini geçirdiğini düşünüyordu. O anlarda içindeki pişmanlık onu yiyip bitiriyordu. Neden kanyona geldiğimi hiç kimseye söylemedim diye üzülüp durdu. Aaron daha sonra aklına gelen ilk kurtulma planını devreye soktu. Yanındaki bıçakla kayayı oymaya başladı. Ama bu hızla istediği sonucu elde edebilmesi yıllar alabilirdi. Üstelik bıçağı köreltmek de isteyeceği son şey olurdu. Zira yanında bıçak ve su dışında işe yarar hiçbir şey kalmamıştı. Aaron suyu bittiğinde yağmur suyundan faydalandı. Hayatta kalmak için her yolu denedi. Tam 3 gün süresince kolunu kayadan ayırabilmek için her şeyi denemişti. Bunu yaparken de çaresizce etraftan yardım istiyor, bağırarak birilerinin kendisini bulmasını ümit ediyordu. ...350 kiloluk kaya 3. günün sonunda hala dimdik ayaktaydı. Aaron ise susuzluk ve depresif ruh haliyle boğuşuyordu. Bütün bunlar yetmezmiş gibi gece 3 dereceye kadar düşen sıcaklıklar Aaron'ın yaşama enerjisini sıfıra kadar indirdi. 3. günün bitmesine saatler kala hayatındaki en zor kararı aldı ve kolunu kesme hazırlıklarına başladı. Önce turnikeyle denemeler yaptı. İlk gün sadece ufak kesikler oluşturabildi. Çaresizliğin en derin noktasına kadar inmişti. Ama elindeki aletler işini görmüyor, bu verilmesi zor kararı uygulamasına yardımcı olmuyordu. Aaron yanındaki kamerayla her gün çekimler yaptı. Yaşadıklarını, ruh halini ve o anki düşüncelerini kayıt altına aldı. 5. günde yiyeceği ve suyu tamamen tükenmişti. Kendisi de artık ölüme hazırlanıyordu. Yanındaki taşlar yardımıyla kayanın üst kısmına adını, doğum tarihini ve tahmini ölüm tarihini kazıdı. Aaron sürekli halüsinasyonlar görüyordu. Kafasını toplayabilmesi çok zor olacaktı. Son kalan enerjisiyle idrarını içip biraz daha hayatta kalmaya çalıştı.
bir sonraki sabah hayatta olmayacağını düşünüyordu. O yüzden video kamerasını eline aldı ve görüntülerin bir gün bulunmasını umut ederek ailesine ve sevgilisine son sözlerini söyledi. Ama sabahleyin işler değişecekti. Aaron videoyu çektikten sonra uykuya daldı. Gözlerini açtığında sabah olmuş, güneş çoktan doğmuş ve o da hayatta kalmayı başarmıştı. 6. gün Aaron'a müthiş bir enerji verdi. Gecedeki o depresif, tükenmiş halinden eser kalmamıştı. Aaron anlamlandırmakta zorlandığı enerjisiyle yeniden bıçağı eline aldı ve kendini bu cehennemden kurtarmak için var gücüyle çalışmalara başladı. Sadece 1 saatlik bir çalışma sonunda 2 inçlik kör bıçağıyla hedefine ulaşmayı başardı. Ardından tırmanma kitini turnike olarak kullandı ve koluna bağladı. Ama hala tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılmazdı. Arabasına ulaşmak için dik yamaçlardan aşağı inmesi ve kalan son enerjisiyle saatlerce yürümesi gerekiyordu. Aaron tek eliyle tırmanarak düştüğü yerden geri çıkmayı başardı. Dayanılması zor sancılarla 20 metrelik dik yamaçlardan inleye inleye aşağı indi. Ardından güneşin altında kanyonda yürümeye koyuldu. Bu yürüyüş tam 13 kilometre sürmeliydi. Çünkü aracı oldukça uzaktaydı. Saatte 3-4 kilometre hızla gitse bile aracına ulaşması 3 saatten fazla sürecekti. Ama neyse ki bu kez şanslıydı. 6. gün Aaron için sürprizlerle dolu bir gün oluyordu. Yolda çaresizce yürüyorken ileride bir aile olduğunu fark etti. Neredeyse bir hafta sonunda ilk kez insan görüyordu. Eric ve Monique çifti Aaron'ı görür görmez hemen yardımına koştular. Çift acilen durumu polislere bildirdi ve yardım çağırdı. Hollandalı aile Aaron'a su verdi, yarasına baktı. Eric, Aaron'ın kan kaybından öleceğini düşünüyordu. Bu kan kaybıyla daha ne kadar hayatta kalabilirdi? Ama biraz sonra helikopterlerle bölgeye ulaşan kurtarma ekibi Aaron'ı hayatta tutmayı başardı. Kolunu kestikten 6 saat sonra Aaron'a tıbbi müdahale yapıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekibinin oldukça hızlı gelmesinin sebebi ekibin zaten onu arıyor olmasıydı. Aaron'ın ailesi oğullarının kayıp olduğunu bildirmiş ve arama çalışmalarını başlatmıştı. Helikopterler bölgeyi daralta onu arıyorlardı. Aaron kolunu kayadan biraz daha erken çıkarmış olsaydı büyük bir ihtimalle ölmüş olacaktı. Çünkü helikopterler 6. günde, yani Aaron'ın kayadan kurtulduğu günde Aaron'ın olduğu bölgeye gelmişlerdi. Peki kolunu hiç kesmemiş olsaydı helikopterler onu bulabilirler miydi? Ya da Aaron o ana kadar hayatta kalabilir miydi? Aaron kayanın içine sıkıştığı için helikopter tarafından görülebilmesi oldukça zayıf bir ihtimaldi. Birçok otoriteye göre yaşamak için doğru olanı yapmıştı. Hastaneye vardığında kan hacminin %25'ini kaybetmiş, oldukça kilo vermişti. Aaron çektiği videoları ailesine izletti ama halka açık bir gösterim yapmayacağını açıkladı. Kurtarıldıktan sonra bazı değişimler yaşadı. Öncelikle 2006 yılında sevgilisi tarafından terk edildi ve kısa süreli bir depresyona girdi. 2009 yılında evlendi ve bir erkek evladı oldu. İnsanlar onun büyük bir depresyona gireceğini düşünüyorlardı ama öyle olmadı. Aaron bu sürece kısa sürede uyum sağlamayı başardı. Yardım ekibi daha sonra Aaron'ın kolunu sıkıştığı yerden aldı. Onu yaktı ve küllerini Aaron'a teslim etti. Aaron ise olaydan kısa bir süre sonra 28. doğum gününde aynı bölgeye gitti ve külleri oraya döktü. Aaron rötarlı da olsa hedefini gerçekleştirdi ve Colorado'daki 50'den fazla zirveye tırmandı. Colorado'daki 4000 metreden yüksek 53 tepeye tırmanan ilk insan oldu. Kazadan sonra da dağcılık serüvenlerine devam etti. Evlendiği yıl Aaron'ın trajik macerasını anlatan film vizyona girdi. Film $60 milyon hasılat elde etti ve oldukça beğenildi.